Burası da aynı. Nehir Park, kilise. Frankfurt'a geldim diye hala Brüksel'deyim ya. Yine aynı şey yaptı değil mi? Bırakın size ben anlatayım. Frankfurt'tayız. Almanya'nın Hessen bölgesinin en büyük kenti olmakla birlikte Frankfurt, aynı zamanda Almanya'nın finans ve ticaret merkezidir. Almanya'nın Berlin, Hamburg, Münih ve Köln'den sonra gelen 5. en büyük kentidir. Avrupa Merkez Bankası, Deutsche Börse ve sayısız Alman finansal hizmetler şirketinin bulunduğu modern silüetiyle tanınır. Hafif güneşli gibi ama serin. Dolayısıyla yağmurluğu giyeceğim. Yapacak bir şey yok yani. Eğer sıcaksa da alırım, yanına taşırım. Bu aşağısı bayağı güzel boyanmış. Değişik. Kuş bokları. Sabah kahvaltıyı kaçırdım. Yağmurluk giymeme rağmen biraz sıcak ama şuradaki bulutlardan biraz şüpheliyim. Çok şüpheli göründüler gözüme. Tabii ki kahvaltı için kendime pişirecek bir şeyim yoktu ve hostelin verdiği kahvaltıyı kaçırdım. Dolayısıyla şu an kahvaltı için dünkü alışveriş merkezine gidiyorum. Aslında öğlen atıştırmalığı için. Öğlen bir daha acıkmamak için zaten öğlen hostelden çıktığımdan dolayı kahvaltıyı şimdiye bıraktım. Bir hamur işi, bir kahve alacağım. Çok bir şey tutmaz diye düşünüyorum. Şu an kaldığım yer tam plaza muhiti gibi bir şey yani. Resmen ofis çalışanları öğle yemeklerini yemek için restoranlara akın ediyorlar. Üzerlerinde böyle şık gömlekler, şık pantolonlar, klasik ayakkabılar vesaire. Ve ben böyle ördek ayakkabılarım ve yağmurluğumla 2 lokma bir şey yemeye gidiyorum. Şunlar iyiymiş aslında, yumurtalı falan. Şunlarda peynir, domates var. Böyle bir şey gömülebilir ya da şu Alman klasiği olan bundan yiyebilirim. Ufak bir şey aldım. Bu da kahvem, latte. Buranın kahvelerinden nefret ettim bu arada. Çünkü otomatik kahve makinesinde yapılıyor ve gerçekten 3-4 euro gibi komik bir rakam alıyorlar. Yani şu ikisine 7 euro dedim. Soygun. Ya ne bileyim yani böyle barista gibi normal kahve makinesinde demlenip üzerine foamlanmış sütten falan koyulmasını ben tercih ederdim ama Köln'de de böyleydi, burada da böyle sürekli otomatik kahve makinesinde yapıyorlar. Hani bu benzincilerde veyahut da bakkallarda, marketlerde bulabileceğiniz makinelerden. Çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Kahveye o kadar az koymuş ki artık ılık süt tadından başka bir şey yok. Birileri yaramazlık yapmış. İşte görmek istediğimiz estetik ve güzel mimari. Frankfurt'un daha güvenilmez bir yanı olduğu doğru aslında yani. Su götürmez bir gerçek. Şimdi birkaç dakikadır falan yürüyorum. Her köşe başında bir bağımlı, her köşe başında hırsız kılıklı bir tip. Her köşe başında bir alkolik kılıklı bir eleman. Ya böyle eşyalarınızı saklayarak yürüyorsunuz yani. Ve huzurlarınızda ilk durağımız Römerberg Meydanı. Kentin bir zamanlar kalbi olan, günümüzde ise tarihi atmosferiyle gezginleri kendisine hayran bırakan Römerberg Meydanı, kentin 2. Dünya Savaşı öncesinde sahip olduğu etkileyici ortaçağ atmosferini halen de ayakta tutuyor. Savaşın ardından aslına uygun olarak tekrardan inşa edilen tarihi yapıları bir kenara koyarsak meydan, kafeleri ve mağazalarıyla gerçekten de ziyarete değer bir profil sunuyor. Devam ediyoruz. Yürü be kardeşim ya. Bir yerde benim parçam çalınıyor.
Bir yerde en sevdiğim klasik müzik çalınıyor. Neredesin lan? Kim çalıyor bunu? Buldum. Frederick Chopin'den Nocturne 20 en sevdiğim parça. Ama dikkatimiz dağılmasın. Nerede kalmıştık? Frankfurt Katedrali. Hazır hemen yanında Frederick Chopin dinlemişken 45 metre uzunluğundaki Çan Kulesi ile şehir silüetine görkem katan Frankfurt Katedrali hakkında size... Ulan katedral diyemiyorum ya. Katedral, 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 katedral. Tamam. 45 metre uzunluğundaki Çan Kulesi ile şehir silüetine görkem katan Frankfurt Katedrali hakkında size bilgi vermesem olmaz. Resmi adı Aziz Bartolomeo İmparatorluk Katedrali olan bu yapı 1550 yılında açılmıştır. Katedral gotik mimarisiyle pek çok gezgini eski kent merkezinin kalbine çekmeyi başarıyor. Burası müze. Gerek yok. Burası direkt kiliseymiş ve Köln'deki gibi bir kule var. Kuleye çıkabiliyorum. Oradan da manzara izleyeceğiz. Hemen gidelim. Sen de ne çektin be abi be. Bu elemanların günahlarını üstleneceğim diye. Dert üstüne dert. Çivilendin, kaburgaların oklandı. Yazık be. Thanks. Yeni kiliseden çıkmamız ve etrafını dolaşmamız gerekiyor kuleye çıkmak için. Bu başkasıymış. Galiba buldum. This way is. Thank you. Gelen mi var lan? No problem. Bileti aldım. Yine aynı terane satayım. Yine aynı terane. Kule çıkıyor. Ama burası daha dar. Yukarıdan biri gelirse yani bakalım ne yapacağız. Almanya benim bacakları çok güzel antrenman oldu. Roberto Carlos gibi. Galiba geldik daha. Daha fazla basamak. Bayağı güzel. Şimdi şehrin güzellikler, tarihi ve kültür dolu tarafı bir kenara dursun. Bu şekilde etrafı gökdelenlerle çevrili turistik Main Tower'dayız. Yani burası aslında paranın
ticaretin ve finansın aktığı yer. Frankfurt'un modern yüzünü temsil eden Main Tower, 1996-1999 yılları arasında inşa edilmiş. Landsbank ve Merrill Lynch gibi küresel çapta üne sahip firmaların yönetim merkezlerinin bulunduğu kule aslında iki farklı yapıyı bünyesinde barındırıyor. Bu yapılardan birinin çağdaş, diğerinin ise klasik çizgide tasarlanmış olması Main'e farklı bir tarz katıyor. Şu şekil müze gibi ziyaret edebiliyorsunuz. İçerideki projeleri, eserleri, duvarda asılmış olan resimleri görebiliyorsunuz. Ve 200 metrelik kulenin tepesinde de bir teras var. O da tıpkı Frankfurt Katedrali gibi size muhteşem bir seyir zevki yaşatıyor. Ve yılın her dönemi farklı sergilere de ev sahipliği yapıyormuş. Ama ne gerek var? Zaten kuleye 3 euro bayıldım. Adam olana çok bile, devam. Geldik Antalya Kapalı Yol'un imitasyonuna. Eğer seyahat ettiğiniz şehirlerdeki alışveriş olanaklarından yararlanmak hoşunuza gidiyorsa Zeyl Caddesi tam size göre. Geceleri yüksek bir noktadan bakıldığında ışıl ışıl görünümüyle dikkatleri hemen üzerine çeken cadde, sosyallik açısından da gayet hareketli bir yapıya sahip. Sadece yaya trafiğine açık olan cadde, üzerinde bulunan mağazalarla alışveriş konusunda kentin en önemli bölgesi olma özelliği taşıyor. Gezdik ettik, bence yeter. Bayağı da bir şey gördük. Yine kulelere tırmandık, yine yükseklerden manzaralar gördük. Şahane bir deneyimdi. Bu gece Frankfurt'ta son gecem. Yarın gece Münih'e devam ediyor olacağım. Ve Münih'ten bayağı ümitliyim. Eski çalıştığım yerdeki insanlar Münih'i bayağı övüyorlardı. Almanya'nın en iyi kenti olarak görüyorlardı. Gezilecek, görülecek çok yer var. En güzel yer Almanya'da orası diyorlardı. Dolayısıyla Münih'ten biraz ümitliyim. Tabii ki beklentiyi çok yükseltmemek gerekiyor. Yoksa hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Bu hayatın her yerinde böyle. Yani bir şeyde beklentiyi yükseltirseniz hayal kırıklığı kaçınılmaz oluyor. Bu yüzden beklentileri en aza indirin ki hayal kırıklığı yaşamayın. Bu özlü sözden sonra da benden bu kadar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. İsterseniz yorum yapmayı unutmayın. Biliyorsunuz bunlar benim için önemli. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.